Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çok güzel çiçek yuvarlak yastıkları yapacağız. Daha önce bu çiçek motifini kare yastıkların ortasında küçük olarak vermiştim. Şimdi yuvarlak yastık olarak tarifini vereceğim. Yapılışı biraz zaman alıyor ama sonuç mükemmel oldu. Orta kısmını daha önce 3D çiçek olarak, yani 3D çiçek olarak tarifini vermiştim. Oradan tarifine bakabilirsiniz. Videoyu çok uzatmamak için orta kısmını bu videoda anlatmadım. Çünkü geri kalan kısmı yeterince uzun oldu. Ben her sırada size anlatmaya çalıştım. Her sırada göstermeye çalıştım. O yüzden video çok uzundu. Orta kısmı videoya eklemedim. Yapılışı aynı o 3D çiçek gibi yapıyoruz. 8 yaprak olana kadar o videoda izliyoruz. Ondan sonra bu videoya devam ediyoruz. Yapılış linkini aşağıya açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak da izleyebilirsiniz. Sonra bu kısma geçip yastığa devam edebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişilere erişmesi için beğen ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Bu yeşil yastığı yaparken 2 mm koton makrame kullandım. Bu somon rengi yastığı yaparken de bebek iplerinden koton ipi kullandım. Runner'larda kullandığım %100 koton ipi kullanmadım. Bebek örgülerinde kullanılan koton iple yaptım. Görüntü olarak makrame daha tok durdu. Ben onun yeşilin duruşunu daha çok beğendim. Sizlere farklı seçenek olsun diye gösterdim. Normal battaniye iplerinden, bebek iplerinden, herhangi bir ipten de yapabilirsiniz diye bu diğer somon rengi yastığı da size göstermek istedim. Arasındaki farkı görüyorsunuz. Çok fark yok. Ama tokluk olarak yeşil daha tok durdu. Bu biraz daha yumuşak durdu. İkisini de 4 mm tığla yaptım. Yastığımın ölçüsü 32 santim. Hazır yastık kullandım. İçine yuvarlak yastık. Eğer içine elyaf doldurmak istiyorsanız elyaf da doldurabilirsiniz. Ama yastık kullanınca yastık daha hoş duruyor. Elyaf olunca şekli bozuluyor kullandıkça. Elyafı bir kılıf dikerek yastığın içine koyarsanız daha hoş duracaktır. Yıkarken de böyle bütün olarak makineye atıyoruz. Bütün olarak yıkıyoruz. Eğer siz kenarında hafif çıkarıp takma boşluğu yapmak istiyorsanız kenarında boşluk da bırakabilirsiniz. Yuvarlak şeklini bozmamak için tümünü birleştiriyorum. Bu şekilde makineye atılıyor. Tüm olarak makineye atılıyor. Yıkarken de o şekilde yıkanacak. Yeşil olan için bu şekilde 250 metre olan ipten 2 adet kullandım. Somon rengi olan yastık içinde 165 metre olan bu ipten 4 adet kullandım. 2 mm koton makrame ipi kullanırken bu markayı kullandım. %50 koton, %50 polyester. 2 ile 4 mm tığla örülüyormuş. Ben 4 mm tığ kullanacağım. Bu ipim daha önce %69 koton, %31 polyesterdi. Şimdi bu ipte değiştirmişler. %50 koton, %50 polyester olmuş. Bu ipim %50 koton, %50 polyester. Daha sonra aldığım ip %66 koton, %30 polyester. Daha önce kullandığım %69 koton, %31 polyesterdi. Sürekli değiştiriyor. Bu karışım sizin aklınızı karıştırmasın. Yani biraz polyester, biraz koton karışımı ipim. Diğer ipte de böyle bebek iplerinde kullanılan bu ipi kullandım. Bu da %100 Pima koton diyor. 100 gramda 165 metre ip varmış. Bu diğer ipimde de 250 metrede 250 gram ip var. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Bu kısma kadar bu videoda anlatmayacağım. Daha önce 3D çiçek yapılışını anlatmıştım. Videoyu çok uzatmamak için bu kısma kadar o 3D yani 3D çiçek yapılışına bakabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben orada 8 yaprağa kadar anlatmıştım. Bu 8. yaprağa kadar o videoya bakabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakacağım. Aşağıdaki linkten tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz. Ben şimdi 8. yapraktan sonrasını bu videoda anlatacağım. Çünkü çok uzun oluyor video. O yüzden bu kısmı tekrar anlatmıyorum.
Şimdi aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi biraz daha ortadan başlayacağım. Çünkü yapraklar böyle tam bu yaprağın ortasına denk gelmesini istediğim için. Şimdi arkada ipimi sabitleştiriyorum. İz sürme yaparak 4. trabzanın tepesine kadar geliyorum. 2 3 4. Şu anda kaydırma yaptık ama burada trabzan yapacağız. Şimdi buraya kadar çakma trabzan yapmıştık. Şimdi burada artık normal trabzan yapmaya başlıyorum. 3 zincir, 3, aynı boşluk içerisinde normal trabzanımı yapıyorum. En sonki sırada 6 tek bir çift yapmışım. Şimdi bu sırada da 7 tek bir çift yapacağım ve çoğaltma yerini aynı yere denk getirmemeye çalışacağım. Her arkadaki tele birer sefer batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Diğer sıralarda çakma trabzan yapmıştık. Şimdi burada normal trabzan yapıyoruz. Artık yapraklarımız büyüdüğü için buraları biraz daha normal trabzan yapabiliriz. Şimdi burada artık çoğaltma yapabilirim. Bir, iki, üç. Burada 4 tek oldu. Biterken burada da 3 tek yapacağım. O zaman toplamda 7 tek olmuş oluyor. Şimdi 7 tane tek olarak yapacağım. Sıradaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan, sıradakine batarak bir trabzan, sıradakine batarak bir trabzan, sıradakine batarak bir trabzan. Bu şekilde toplamda 7 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 8.'ye 2 tane çift yapıyoruz. Yani aynı boşlukta 2 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. 7 tane tek, 8.'yi çift. 7 tek, bir çift yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sonuncusunu da 3 tek yapacağız. Burada da 4 vardı. Toplamda 7 olacak. Sıra sonuna kadar geldim. Çift yaptıktan sonra 3 tek yaptım. 4 de burada vardı. Toplam 7 oldu. Şimdi sıramı birleştiriyorum. İlk yaptığım tepesine batarak ilmeğimi içinden geçiriyorum. Şimdi her sırada böyle bir tane yaprak yapılışını göstereceğim. Çünkü yapraklar geniş ve birçok sıra var. Videonun çok uzamaması için her sırada bir yaprak göstereceğim. Her sırada aynı diğer sıralardaki gibi toplam 12 tane yaprak olacak. Aynı şekilde tekrar ediyoruz. Bu şekilde yaprakları yaprağın ortasında başlayacağım ki böyle yaprağın ortasında görülsün. Diğer yapraklar aynı bu şekilde. Bakın bu yaprak bu yaprakların ortasında, her sırada böyle görünmesi için böyle ortadan başlayacağız. 2 zincir. 2 zincir çektikten sonra aynı boşlukta kendinden taraftaki telinde normal bir trabzan yapıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanı benden taraftaki telinde ikili trabzanımı yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 sefer dolayıp aynı boşlukta benden taraftaki telinde 2 sefer doladıklarımızı yapıyoruz. Bu aynı son yaptığımızı sıradaki trabzanın tepesinde de yapıyoruz. 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine gelerek 2 sefer doladıklarımı yapıyorum. Sonra ikisini birlikte. Tekrar 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 2 sefer doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Şimdi 3 sefer dolayarak yapıyoruz. 1 2 3. Sıradaki trabzanın tepesine benden taraftaki teline
1, 2, 3. En sonunda ikisini birlikte. Tekrar 3 sefer doluyoruz. Aynı boşluk içerisinde 3 sefer doladıklarımı en son ikisini birlikte yapıyoruz. Bu 3 sefer dolayarak şu anda bir tane yaptık. Bir tane daha yapacağız. Bir trabzan tepesine. Tekrar 3 sefer doluyoruz. Sıradaki trabzanı kendinden taraftakine 3 sefer doladıklarımızı en son ikisini birlikte. Tekrar 3 sefer doluyorum. Bu trabzanın tepesine aynı boşluk içerisinde 3 sefer doladıklarımı en son ikisini birlikte. İlk bakıştaki normal trabzan, 2 tane ikili trabzan, 2 tane üçlü doladıklarımızı yaptık. Bu üçlü şekilde tekrar bir sefer daha yapıyorum. 3 sefer doluyorum. Bir sefer daha yapıyorum. Bu ortada 3 sefer doladıklarımızı 3 sefer yapıyoruz. Ben 2 sefer yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. 3 sefer tığımı doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 3 sefer doladıklarımı en son ikisini birlikte yapıyoruz. Şu anda toplam 3 tane oldu. Şimdi normal 2 sefer dolayarak 2 trabzan tepesine ikişer defa yapıyoruz. Sıradaki trabzan tepesine 2 sefer doladıklarımızı sonra ikisini birlikte. Tekrar 2 sefer doluyoruz. Aynı boşluk içerisinde 2 sefer doladıklarımızı en son ikisini birlikte. Bir sefer daha aynı işlemi yapacağız. 2 sefer tığımı doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesinde 2 sefer doladıklarımı en son ikisini birlikte. Tekrar 2 sefer tığımı doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 2 sefer doladığımı en son ikisini birlikte. Şimdi artık en son aşağı doğru inişimizi yapıyoruz. Normal trabzan yapıyorum. Bir sefer tığımı doluyorum. Sıradaki trabzanı kendinden taraftaki teline normal trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı boşluk içerisinde ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sık iğne yapmıyorum. İz sürümü yapıyorum. Şimdi yeni yaprağa başlamak için sıradaki trabzan tepesine gidip kendimden taraftaki telden ipi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum ve şu anda yeni yaprağa başlamış oluyoruz. Aynı şimdi ilk başta yaptığımız gibi yapıyoruz. 2 zincir. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan ve ondan sonra bu 2 sefer dolayarak yaptığımız işlemi yapmaya başlıyoruz. Sırasıyla bütün yaptıklarımızı yapıyoruz. Bu şekilde toplamda 12 yaprak oluyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Bu aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 12 yaprak yaptım. Sıramı bitirdim. Şimdi arkada trabzan yapmaya başlayabilirim. Diğer sırada yaptığım gibi ipimi burada sabitliyorum. Tekrar yaprağın ortasında başlamak için dördüncüye kadar iz sürümü yapıyorum. 3 ve 4. Burada trabzan yapmaya başlıyorum. 3 zincir. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. Şimdi bunların üzerine hep trabzan yapmaya başlıyoruz. Diğer sırada 7 tek yapmıştık. Bu sırada 8 tek bir çift yapacağız. Aşağıda çift yaptığımız yere denk getirmemek için buralarda çift yapmaya başlayacağım. 2. Şu anda hep tek yaparak devam ediyorum. 3, 4, 5. Şimdi 6.'da çift yapacağım. Yani burada 5 tek olmuş oldu. 3 teki de sıra sonunda yapacağım. 6.'da çift yapıyorum.
Aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. Şimdi sırayla bütün trabzanların buradaki arka tellerine toplamda 8 tane, her birine tek tek bir tane yaptım. Şimdi ikincinin üzerine trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8. tek yapıyorum. Toplamda 8 tane tek olarak yaptım. Şimdi 9'uncuyu aynı trabzan içerisinde 2 tane trabzan yapıyorum. Yani çift yapıyorum. 9'uncuyu 2 tane yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 8 tek bir çift yapıyoruz. Sonuncusunda 3 tek olarak bitecek. Çünkü burada 5 tek vardı. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra başında 5 tek yapmıştık. Şimdi sıra sonunda da 3 tek yaptık. Yine normal 8 tane teki tamamladık. Şimdi ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar yaprağın ortasında başlamış olduk. Şimdi yeni yaprak yapmaya başlayacağız. Aynı aşağıdaki yaprak gibi yapacağız. Burada ortada 3 tane yapmıştık. Tığımızı üçlü dolayarak şimdi 4 tane yapacağız. Aynı yaprağı tekrar edeceğiz. Sadece bir tane arttıracağız ortada. 2 zincir, aynı boşluk içerisinde bir trabzan. Bu yaprak işlemini yaparken hep kendimizden tarafta yapacağız. Trabzan işlemini yaparken arka taraftaki tellerini yapacağız. Bunu her seferinde tekrar etmeme gerek yok. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın üzerinde 2 sefer doladıklarımız, sonra ikisini birlikte 2 sefer doluyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bir tane yaptık böyle. Şimdi sıradaki trabzanın üzerine gidiyoruz. 2 sefer doladıklarımı tekrar aynı trabzanın içerisinde 2 sefer doladıklarımı, ikisini birlikte. Şimdi 3 sefer dolayarak yapmaya başlıyoruz. 3 aynı trabzanın içerisinde 1 2 3, sonra ikisini birlikte. 3 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 3 sefer doladıklarımı, sonra ikisini birlikte. Şu anda bir tane yaptık üçlü. Sıradaki trabzanın tepesinde 3 sefer doladıklarımızı, ikisini birlikte. 3 sefer tığımı doluyoruz. Aynı boşluk içerisinde 3 sefer doladıklarımı yapıyorum. İkisini birlikte. Şimdi ikinci oldu. 3 sefer tığımı doluyorum sıradaki trabzanın tepesinde. 3 sefer doladıklarımı yapıyorum. Sonra ikisini birlikte. 3 sefer tığımı doluyorum aynı boşluk içerisinde. 3 sefer doladıklarımı yapıyorum. Sonuncu ikisini birlikte yapıyorum. Şu anda 3 tane oldu ve dördüncüsünü yapıyorum. 1 2 3. 3 sefer tığıma doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesinde 3 sefer doladıklarımı yapıyorum. İkisini birlikte. Tığımı 3 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 3 sefer doladıklarımı yapıyorum. Sonra ikisini birlikte. Ortada böyle 4 tane oldu. Şimdi ikili, şimdi 2 sefer dolayarak 2 trabzanın üzerine ikişer defa yapıyoruz. 1 aynı boşluk içerisinde ikinciyi yaptık. Tekrar tığıma 2 sefer doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine 1 ve 2. Normal trabzanımı yapıyorum. En sonuncusunu. Sonra 2 zincir,
bu trabzanı yaptığım yerden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu yaprağımızı bitiriyoruz. Şimdi diğer yaprağa başlamak için sıradaki ilmeğin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek yandaki trabzana kaydırma yapıyoruz. 2 zincir çekip aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum ve bu şekilde yeni yaprağa başlıyoruz. Aynı işlemi tekrar göstermeyeceğim. Aynı işlemi burada da yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde toplam 12 tane yaprak yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Toplamda 12 yaprak yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi aynı trabzan yapmaya arkaya başlıyoruz. İpimi arkada sabitliyorum. Yaprağın ortasında başlamak için yaprağın ortasına kadar iz sürme yapıyorum. Bu sefer 5 tane yapacağım. 1 2 3 4 5.'nin ortasına geliyorum. Şimdi burada trabzan yapmaya başlıyorum. 1 2 3 aynı boşluk içerisinde trabzan yapıyorum. Tam arttırma yaptığım yerin üzerine gelmişim. Şimdi bu sırada 9 tek bir çift yapacağız. Aynı yerlerde arttırma yapmıyorum ki köşe olmasın. Şimdi burada bir çift yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tek yaptıktan sonra bir çift yaptım. Şimdi 9 tek yapıyorum. Ondan sonra bir çift yapacağım. Her trabzanın üzerine birer tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi 10.'yu aynı boşluk içerisinde 2 tane yapıyorum. Yani çift yapıyorum. 1 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar 9 tek bir çift yaparak sıramızı bitirelim. Burada toplam 4 tek yaptık. Sıra sonunda da 5 tek yaparak sıramızı bitireceğiz. Sıra sonuna kadar yaptım. Sıra başında 4 tek yapmıştım. Şimdi sıra sonunda da 5 tek yaptım ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi yaprağın ortasında başlamış oldum. Yaprağı aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi sadece ortasında bu sefer 4 sefer dolayarak bir yer ekleyeceğiz. Diğer kısımları aynı yapıyoruz. 2 zincir aynı trabzan içerisinde bir trabzan, sıradaki trabzanın üzerine 2 sefer doladığımızı, sonra ikisini birlikte aynı boşluk içerisinde tekrar 2 sefer doluyorum. 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın üzerine 2 sefer doladıklarımı yapıyorum. 2 sefer doluyorum. Aynı trabzanın içerisinde 2 sefer doladığım, sonra ikisini birlikte. Şimdi 2 tane, burada toplamda 4 tane üçlü yaptığımız yer vardı 3 sefer dolayarak. Şimdi bunu 4 taneyi yapacağız. Ama 2 bu tarafta, 2 bu tarafta yapacağız. Ortada bir tane, 4 tane dolayarak yapacağız. Yani toplamda hepsini yapacağız ama tam ortada dörtlüsünü yapacağız. Şu anda 2 tane trabzanın üzerine 2'şer tane 3 sefer dolayarak yapacağız. 3 sefer doladım. İlk trabzanın üzerine yapıyorum şimdi. Tekrar 3 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 2 defa yapıyoruz. Şimdi bir tanesini yaptım. Tekrar 3 sefer doluyorum. İkinci trabzanın üzerine
3 sefer doladıklarımı sonra ikisini birlikte. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 sefer doladığımı sonra ikisini birlikte. Şimdi diğer sırada yaptığımız yaprağın tam yarısını yaptım. Şimdi ortada bir tane daha ekliyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 sefer doluyorum. Bir trabzanın tepesine aynı şekilde 4 sefer doladıklarımı sonra ikisini birlikte. Tekrar aynı boşluk içerisinde 1, 2, 3, 4. Aynı boşluk içerisinde 4 sefer doladıklarımızı sonra ikisini birlikte. Şimdi bu diğer tarafta yaptığımız yarıyı diğer tarafta yapacağız. 3 sefer doluyoruz. Sıradaki trabzanın tepesinde 3 sefer doladığımızı yapıyoruz. Sonra ikisini birlikte. Aynı boşluk içerisinde bir sefer daha yapıyoruz. Şimdi bir trabzanın üzerine daha 3 sefer dolayarak yapıyoruz. İkincisini de yapıyorum aynı boşluk içerisinde. Şimdi 2 sefer dolayarak 2 tane yapıyoruz. 2 trabzanın üzerine ikişer tane. 1, aynı boşluk içinde 2 tane yaptım. Bu bir trabzanın üzerine. Şimdi bir trabzanın üzerine daha aynı işlemi yapıyoruz. 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı boşlukta yapıyoruz. Bir sefer tığıma doluyorum. Trabzanın tepesinde bir trabzan yapıyorum. 2 zincir. Bu battığım yere gelerek iz sürme yapıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum ve bu yaprağı bitiriyoruz. Şimdi sıradaki yaprağa başlamak için sıradaki trabzanın tepesinden ipimi alıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 2 zincir aynı boşluk içerisinde trabzan yaparak yaprağıma başlıyorum. Şimdi bu en son yaptığım bu yaprağı bu sırada da 12 adet yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar toplam 12 tane yaprak aynı bu şekilde yapalım sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar toplam 12 yaprak yaptım. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Arkada trabzanımı, arkada ilmeğimi sabitliyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi ortaya kadar bu 4 tane dolayarak yaptığım yere kadar iz sürme yapıyorum. Üç, 4, 5. 5. de bıraktım. Şimdi normal trabzan yapmaya başlıyorum. 3, aynı boşluk içerisinde trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, 4, 5, 6 tane yaptıktan sonra 7.'yi çift olarak yapıyorum. Aşağıda 9 tek yapmıştık. Şimdi 10 tane trabzan yapıyoruz. 11.'yi çift yapıyoruz. Şimdi bütün trabzanların üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 11.'yi çift yapıyorum. 11. Bu şekilde sıra sonuna kadar 10 tek bir çift yapıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek yaptık. 4 tek yaparak sıramızı bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar
Bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 6 tek başlayıp 4 tekle biteceğimizi unutmayalım. Şimdi ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak ilmeğimi birleştiriyorum. Şimdi yaprak yapmaya başlıyoruz. Aynı aşağıdaki işlemi tekrarlıyoruz. Burada ortada 4 sefer dolayarak bir yere batmıştık. Şimdi bunu 2 yerde batarak bir tane çoğaltacağız. Bu kenarlar aynı. Bu ortadaki kısmı bir tane çoğaltacağız. 2 zincir, aynı boşlukta bir trabzan. Bu kısımlar aynı olduğu için biraz hızlı gideceğim. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın üzerinde trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içinde trabzanımı yapıyorum. Tekrar 2 sefer doluyorum. Sıradaki boşlukta trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta trabzanımı yapıyorum. 3 sefer doluyorum. Sıradaki trabzan tepesinde trabzanımı yapıyorum. 3 sefer doluyorum. Aynı boşlukta trabzanımı yapıyorum. 3 sefer doluyorum. Aynı boşlukta trabzanımı yapıyorum. 3 sefer doluyorum. Aynı boşlukta trabzanımı yapıyorum. Burayı biraz hızlı gittim çünkü aşağıdaki ile aynı. 2 sefer üçlü dolayarak yaptım. Şimdi ortada 4 sefer dolayarak yapıyoruz. Dört sefer dolayarak yaptım yanındaki trabzana. Aynı boşlukta bir sefer daha yapıyorum. 4 sefer doluyorum. Bir trabzana daha 4 sefer dolayarak yapıyorum. Birincisini yaptım. 4 sefer doladım. Aynı boşlukta bir daha yapıyorum. Bu şekilde ortada dörtlü dolayarak da 2 sefer yaptım. Şimdi diğer yarısını bu tarafa yapıyoruz. 3 sefer doluyorum. Yanındaki trabzana 2 sefer üçlü doladığımı yapıyorum. 3 1 2 3. Birincisini yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. İkinci trabzanın üzerine bir, aynı boşluk içerisinde ikincisini yapıyorum. Şimdi 2 sefer dolayarak 2 trabzanın üzerine ikişer tane yapıyoruz. Birincisini yaptım. İkincisini de yaptım. Şimdi yaprağın sonuncusunu batıyorum. Normal trabzan yapıyorum. Yaprağı bitirmek için de 2 zincir çekip iz sürümü yaparak ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu yaprağı bu şekilde bitiriyoruz. Yeni yaprağa başlamak için iz sürme yaparak yanındaki ilmeğe geçiyorum. 2 zincir yaparak yeni yaprağa başlıyoruz. Şimdi aynı şekilde bu yaprağı sırasıyla 12 tane yaprak yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 12 yaprak yaptım. Arkada ilmeğimi sabitliyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi ortaya kadar bu 4 tane dolayarak yaptığım yere kadar iz sürme yapıyorum. Üç, 4,
Beşinci de bıraktım. Şimdi normal trabzan yapmaya başlıyorum. Aynı boşluk içerisinde trabzan yapıyorum. Burada çoğaltma yapmışım. Aynı yerde çoğaltma yapmayacağım. Buralarda yapacağım. Bu sırada da 11 tek bir çift yapıyoruz. 3 4 hepsini ayrı ayrı trabzanlara yapıyorum. 5 6. Şimdi burada çift yapıyorum. Şimdi burada 6 tek oldu. Burada da 5 tekle bitireceğim. 11 tek bir çift yapıyoruz. Şimdi 11 tane tekli trabzan yapıyoruz. Her trabzan tepesine birer tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12.yi çift yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 11 tek bir çift yapıyoruz. Sonunda 5 tek olarak sıramızı bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım trabzanın tepesine batarak ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Şimdi bu yaptığımız yaprağın aynısını yapıyoruz. Ortada yaptığımız dörtlüden bir tane daha ekliyoruz. Ortada 2 tane 4 sefer dolayarak yapmıştık. Şimdi 3 sefer dolayarak ortada yapacağız. Bir tane ekleyeceğiz. 2 zincir, aynı trabzan içerisinde kendinden taraftaki telde bir trabzan, 2 sefer doluyoruz. Buradaki trabzan tepesinde trabzanımızı yapıyoruz 2 tane. 2 sefer doluyoruz. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesinde bir trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde trabzanımı yapıyorum. Şimdi ikililer bitti. 3 sefer tığımı doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesinde üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde trabzanımı yapıyorum. Bir sefer daha 3 sefer dolayarak trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine trabzanımı yapıyorum. 3 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde trabzanımı yapıyorum. Buraya kadar aynı diğer sıradaki gibi. Şimdi ortada 3 tane trabzanın tepesine 4 sefer dolayarak yapıyoruz. 1 2 3 4 trabzanın tepesinde trabzanımı yapıyorum. 4 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde trabzanımı yapıyorum. Birincisini yaptık. 1 2 3 4 trabzanın tepesinde trabzanımı yapıyorum. 4 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde trabzanımı yapıyorum. Dört sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesinde trabzanımı yapıyorum. Üç yerde 4 tane dolayarak trabzanlarımı yaptım. Şimdi küçültmeye devam ediyoruz. Bu yaprağın diğer kısmını yapmaya başlıyoruz. 3 sefer doluyorum. Sıradaki trabzana trabzanımı yapıyorum. 3 sefer doluyorum. Sıradaki trabzana trabzanımı yapıyorum. Birincisini yaptım. 3 sefer doluyorum. Sıradaki trabzana trabzanımı yapıyorum. 3 sefer doluyorum. Sıradaki trabzana trabzanımı yapıyorum.
2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doluyorum. Aynı trabzanımı yapıyorum. Bir sefer daha yapıyoruz. 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzan yapıyorum. 2 sefer doluyorum. Aynı trabzan yapıyorum. Sonuncuyu yaparak yaprağımızı bitiriyoruz. Bir trabzan, 2 zincir, iz sürme yaparak aynı boşluğa batarak ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Yeni yaprağa başlamak için yanındaki trabzanın içinden ipimi alıyorum. İlmeğimi oraya kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekerek yeni yaprağa başlayabiliriz. Aynı şekilde sıra sonuna kadar toplamda 12 yaprak olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. 12 tane yaprağı yaptım. Şimdi yeni sıraya başlamadan önce bunu ölçmek istiyorum. Yeterli sıraya geldik mi? Eğer yeterli sıraya geldiysek buradan trabzan yapmaya başlayacağım. Eğer hala yaprak yapmam gerekiyorsa sıra ortasından başlayacağım. Şimdi ölçelim, ondan sonra yapmaya devam edelim. Yaptığımı yastığımın üzerinde ölçüyorum. Bir sıra daha trabzan yapınca benim yastık ölçüm tamamlanmış oluyor. Daha fazla yaprak yapmayacağım. Sadece bir sıra trabzan yapacağım. Ondan sonra benim yastık yapma işlemim bitiyor. Eğer daha fazla yaprak eklemeniz gerekiyorsa bu yaptığımız trabzanlı sıralardan ortada bir sıra daha ekliyoruz. Arkada yaptığımız trabzanlı sıralardan da en son kaç tekle bittiysek bir tane daha ekleyip ondan sonra çift yapıyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz büyüklüğe kadar büyütebilirsiniz. Benim için yaprak yapmak yeterli. Sadece trabzan yapacağım. Buradan başlayabilirim. Ortadan başlamama gerek yok. Çünkü artık yaprak yapmayacağım. İlmeğimi arkada sabitliyorum. Normal arkalarda yaptığımız trabzanlar gibi yapıyoruz. 3 zincir, aynı boşluk içerisinde bir trabzan, sıradaki trabzanların üzerine birer tane trabzan yapacağız. Sırasıyla bütün trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tek yaptım başında. Alttaki çoğaltma yerine denk gelmesin diye şimdi burada çoğaltma yapıyorum, yani bir çift yapıyorum. Şimdi bu sırada da 12 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.'yü çift yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 12 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Burada 3 tek yapmıştık. 9 tek olarak sıra sonunda bitireceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. Başlangıçta 3 tek, sıra sonunda 9 tek olarak yaptım. İlk yaptığım trabzanın tepesine batarak ipi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu yastığın ön tarafı bitti. İpimizi kesip arka tarafı yapabiliriz. Sonra birleştirme işlemini göstereceğiz. Arka tarafını da yaparken arka parçasını aynı bu arkada yaptığımız trabzanlar gibi yapacağız. İlk başta çakma trabzan olarak, sonra normal trabzan olarak yapacağız. Çoğaltma işlemlerini aynı yapacağız. Bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift, aynı şekilde çoğaltma işlemini yapacağız. Şimdi arka parçasını yapmaya başlayabiliriz.
Modeli sihirli halka yaparak başlıyorum. Aynı ön motifte yaptığımız gibi 12 trabzanla başlıyorum. 2 zincir çektikten sonra toplam 12 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde sıra sonuna kadar toplam 12 trabzan yapalım. 12 trabzan yaptığım halkamı sıkıyorum ve ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak bu ipimi de tığımın üzerine sarıyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Tekrar 2 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. İkinci sırada bütün trabzanların üzerine ikişer defa batacağız. Ön tarafta bu ilk sırayı yaptıktan sonra 7 sıra çakma trabzan yapmıştık. Şimdi arkada da 7 sıra çakma trabzan yapacağız. Bu sefer sadece arka tellerine değil, ikisini birlikte yapacağız. Ama isterseniz sadece arka teline de batarak da yapabilirsiniz. Şerit şeklinde duracaktır. Ama ben daha çabuk ilerlemesi için ikisini birlikte yapacağım. 1 2. Sıradaki trabzanın üzerine gidiyorum. 1 2. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine ikişer tane çakma trabzan yapalım sıra sonuna kadar. Toplamda 12 çakma trabzan olacak. Sıra sonuna kadar toplam 12 tane trabzan yaptım. İlk trabzan tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Ön tarafta yaptığımız gibi bir tek bir çift yapacağız. 2 zincir çekerek sıraya başlıyorum. Aynı trabzan içerisinde 2 tane yaptım. Bu bir çift. Yanındaki trabzan tepesine bir çakma trabzan, bir tek. Yanındaki trabzanın tepesine 2 tane çakma trabzan, yanındaki trabzana bir çakma trabzan. Bu şekilde birine bir, birine 2 yaparak bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Başta çift başlamıştım. Sıra biterken tek bittim. İlk yaptığım tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu sırada 2 tek bir çift yapıyoruz. 2 zincir. Aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. Çakma trabzan. Sıradaki trabzan tepesine bir çakma trabzan. Sıradaki trabzan tepesine bir çakma trabzan. 2 tane tek oldu. Şimdi üçüncüyü aynı boşluk içerisinde 2 tane çakma trabzan yapıyoruz. Şimdi yanındaki trabzana bir, yanındaki trabzana bir çakma trabzan, üçüncüye 2 çakma trabzan yapıyoruz. Bu arka motifi biraz hızlı gideceğim çünkü aynı öndekini arka kısmını yapıyoruz. O yüzden tekrar yavaş anlatmama gerek yok. Şimdi bunu sıra sonuna kadar 2 tek bir çift yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Başta çift olarak başlamıştım. 2 tek olarak bitirdim. İlk yaptığım trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi 2 zincir yapıyorum. Bu köşe olmaması için çoğaltmaları aynı yere denk getirmemeye çalışacağız. Şimdi ilk tek olarak başlıyorum. Çakma trabzan. İkinci tek olarak yapıyorum. Çakma trabzan. Şu anda üçüncüyü tek olarak yapıyorum. Dördüncüyü çift yapıyorum. Bu sırada da 3 tek bir çift yapacağız. Bir çift yaptım şimdi. 1 2 üçüncü tek, dördüncüyü çift yapıyoruz.
Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tek 1 çift çakma trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Başta 3 tek başlamıştım. Şimdi 1 çift olarak bitiriyorum. Ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Yeni sırada da 4 tek 1 çift yapıyoruz. 2 zincir yapıyorum. Trabzan tepesinde bir çakma trabzan. Yanındaki trabzan üzerinde bir çakma trabzan. Şimdi burada çoğaltma yapmaya başlayacağım. Çünkü aynı yerlere denk getirmemek için. 2 tek yaptıktan sonra bir çift yaptım. Şimdi bundan sonra 4 tek bir çift yapacağım. Burada 2 tekle başladım. Burada sıra sonunda da 2 tekle biteceğim. Şimdi 4 tane tek çakma trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5.'yi çift yapıyoruz. 1 aynı boşluk içerisinde bir tane daha yaparak çift yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 4 tek bir çift yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Başlarken 2 tekle başlamıştım. Biterken de 2 tekle bitti. İlk yaptığımın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Aynı 2 zincir çekerek sıramı başlıyorum. Trabzanın tepesine batarak bir çakma trabzan yapıyorum. Şimdi burada çoğaltma yapmışım. Aynı yere denk getirmemeye çalışacağım. 5 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 4 5 6.'yı çift yapıyoruz. Aynı boşluk içerisinde bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 5 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Burada 5 tekle başlamıştım. Sıra sonunda bir çift olarak bitirelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 5 tekle başlamıştım. Bir çiftle bitirdik. İlk yaptığım trabzanın tepesine batarak ipimi alıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 2 zincir. Trabzanın tepesinde bir çakma trabzan yapıyorum. Şimdi bu ortalarda benim çoğaltma yapmam lazım. İkinci tek, üçüncü tek, dördüncü de çift yapacağım. Bundan sonra 6 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 4 5 6 tane tek olarak yaptım. 7.'yi çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 6 tane tek çakma trabzan bir çift olarak yapıyoruz. Başlarken 3 tek olarak yaptık. 3 tek olarak da bitireceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Bu bizim 1 2 3 4 5 6 7. sıra çakma trabzanımız. Bundan sonra normal trabzan yapmaya başlayacağız. Bu son sıra çakma trabzan. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Artık bu sırada normal trabzan yapmaya başlayabiliriz. Ön tarafta yaptığımız gibi çakma trabzanlar yaptığımız yerler bitti. Normal trabzan yapmaya başlıyoruz. Şimdi 3 zincir yapıyorum. Trabzanın tepesinde normal trabzanımı yapıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine normal trabzanımı yapıyorum. Çoğaltmaları yine aynı yere denk getirmemeye çalışacağız. Alt sırada 6 tek yapmıştık. Bu sırada 7 tek yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 tane tek yaptık. 8.'yi çift yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 7 tek bir çift
normal trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu sırada da 8 tek bir çift yapıyorum. Bu ortada çoğaltmaya başlıyorum. 3 zincir, trabzan tepesine batarak normal trabzanımı yapıyorum. Sıradaki trabzana batarak normal trabzanımı yapıyorum. Sıradaki trabzana batarak normal trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada çoğaltma yapabilirim. Tekrar aynı boşlukta bir tane daha yapıyorum. Bir çift oluyor. 3 tek yaptım. Şimdi bundan sonra 8 tek bir çift yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek yaptım. 9'uncuyu çift yapıyoruz. Aynı boşluk içerisinde 2 tane yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar 8 tek bir çift yapıyorum. Burada 3 tekle başlamıştım. 5 tekle bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 3 tekle başlamıştım. 5 tekle bitirdim. Sıramı birleştiriyorum. 3 zincir trabzan yaparak sırama başlıyorum. Şimdi bu sırada 9 tek bir çifti yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'uncuyu çift yapıyoruz. 1 2 bu şekilde sıra sonuna kadar 9 tek bir çift yapıyoruz. Sonuncuyu çift olarak bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 10'uncuyu çift yapıyorum burada. Çünkü 9 tekle başlamıştık. 10'uncuyu çift yapıyorum ve sıramı birleştiriyorum. Yeni sıraya 3 zincir çekerek sırama başlıyorum. Normal ilk trabzanı yapıyorum. Bu ortada çoğaltma yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. da çifti yapacağım. Şimdi bundan sonra 10 tek bir çift yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane tek yaptım. 11.yi çift yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 10 tek bir çift yapıyoruz. Bu başlangıçta 1 2 3 4 5 tek yaptık. 5 tek olarak bitiriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum. Yeni sıraya aynı şekilde başlıyorum. 3 zincir trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Şimdi bu sırada da 11 tek bir çift yapıyoruz. Aynı yerde çoğaltmaya yapmamaya dikkat ediyorum. 1 2 3 4 5
6, 7, çoğaltma yaptığım yer, 8, 9. Şimdi 10'uncu da yapacağım. Aynı yerlere hep denk gelmesin diye çoğaltma yerleri. Şimdi 11 tek, bir çift yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tek. Şimdi 12.yi de çift yapıyoruz. Aynı trabzan içerisinde bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 11 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Burada 10 tane tek yapmıştık. Burada da sonunda da bir tane tek yaparak sıramızı bitireceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İlk trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir, trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Bu sırada da 12 tek bir çift yapıyoruz. 1, 2, 3. Burada hemen çift yapacağım. Aynı yerlere denk gelmemesi için. Şimdi 12 tek bir çift yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane tek yaptım. 13.'yü aynı boşlukta 2 tane yapıyorum, yani çift yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 12 tek bir çift yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. 2 tekle başlamıştım. 10 tekle bitirdim. İlk yaptığım trabzanın tepesine batarak ilmeğimin içinden geçiriyorum ve sıramı burada bitiriyorum. Ön parçada bu normal trabzanlar toplamda 6 sıra yapmıştım. Burada da şimdi 6 sıra yaptım. Arka tarafı bitirdim. Şimdi bu iki parçayı birbirine birleştirebiliriz. Eğer bu arka sizin gözünüze küçük geliyorsa bu son sıraya normal bir sıra trabzan yaparak bir sıra daha büyütebilirsiniz. Ama böyle çift yaparak değil, hepsini tek yaparak bir sıra ekleyebilirsiniz. Eğer çift yaparsanız sayılar çoğalacak. Önüne birbirine denk gelmeyecek. Hiç çoğaltma yapmadan bir sıra daha ekleyebilirsiniz. Ama ben eklemeyeceğim. Benim için yeterli bir ölçü. Şimdi önle arkayı birbirine birleştirebiliriz. Şimdi yastıkları birleştirmek için ön parçayı tersi bana doğru gelecek şekilde, arka parçayı da düzü bana gelecek şekilde üst üste koyuyorum. Yani ikisinin tersi birbirine bakacak. Bu şekilde üst üste koyarak birleştirmeye başlıyoruz. Birleştirme yaparken isterseniz bir tel buradan alarak iz sürümü yaparak da bu şekilde ekleyebilirsiniz. Bir tel oradan, bir tel buradan. Bu şekilde iz sürümü yaparak ekleyebilirsiniz. Ya da normal sık iğne yaparak da
ekleyebilirsiniz. Trabzanların tepesine batarak bir sık iğne. Bu tarafın trabzanı arkanın trabzanına batarak bir sık iğne. İki türlü de birleştirebilirsiniz. Bu şekilde iki türlü de birleştirebilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse. Şimdi bunu yastık geçecek mesafeye kadar bu şekilde ikisini birlikte yapıyoruz. Mesela bu kadar benim için yeterli. Yaklaşık 30 santim kadar bir mesafe bırakınca benim için yeterli. Buraya kadar hepsini bu şekilde birleştirip buraya kadar yapıyorum. Burada az mesafe kalana kadar birleştiriyorum. Ondan sonra yastığı içine koyup öyle birleştireceğiz. Şimdi buraya kadar birlikte yapalım. Bu dediğim yere kadar geldim. Şimdi bir yastık geçecek kadar boşluk bıraktım. Yastığımı bu boşluktan içine geçiriyorum. Yastığımı iyice içinde düzeltiyorum. Şimdi yastık içindeyken bunu birleştirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde trabzanların tepesine batarak sık iğne yapmaya devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Bu kısım biraz zor oluyor yastık içindeyken. Bu şekilde bu başlangıç kısmına kadar ikisini birleştiriyoruz. Buraya kadar devam edelim. Sonuna kadar geldim. Sonuncusunu da birleştiriyorum. İlk yaptığımın içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Sonra bu ipimi de yastığın içine doğru çekiyoruz. Yastığın birleştirme aşaması bitti. Şimdi size bitmiş halini göstereceğim. Bitmiş hali de bu şekilde oldu. İkisi de çok güzel duruyor. Ben ikisini de çok beğendim. Sizler hangi rengi beğendiniz çok merak ediyorum. Umarım sizler de bu modeli beğenmişsinizdir. Yapılışı biraz zaman alıyor ama sonuç mükemmel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Herkese kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.